Selam. Heated Rivalry'e neden bu kadar takıldığımızı başka bir videoda konuşmuştuk. Ama bu video ondan da başka olacak. Bu videoda artık Heated Rivalry'nin dosyasını açıyoruz. Hem de yatağımın üstünde. Çünkü burası The Yatak Book Club. Baştan sona yorumlar, analizler ve mikro detaylara yer vermeye çalıştığım dolu dolu bir video olacak. Eğer editlerden biraz başını kaldırdıysan ve benimle biraz analiz şelalelerinde gezmek istiyorsan hadi gel Heated Rivalry dosyamızı açalım. Öncelikle birinci bölüme derinlemesine girmeden önce videoya denk gelip hiç izlemeyenler için bu dizi neden bu kadar sevildi ve çok fazla içerik üretiliyor ondan bir kısaca bahsedelim. Bu dizi klasik bir spor dizisi değil. Spor kullanılarak romantik bir anlatı sunuluyor diyebiliriz. Hokey ve rekabet bu romantik anlatıma gerilim veren bir araç aslında ve romantizm hafife alınmıyor çünkü gerçekten büyük bir yoğunlukla işleniyor. Ki burada yönetmene çok büyük bir iş düşmüş çünkü kitabı okuyanlar kitapta bazı yerlerde duygusal kopukluklar olduğunu söylüyor. Ama dizinin anlatı gücü kitabın öne geçtiğini de ekliyorlar. Şimdi dizideki erkek figürleri alışılmışın aksine güvenli, nazik ve duygusal aktarılıyor. Oyuncuların fiziksel yakınlık sahnelerindeki kimyası da buna eklenince aslında dizi çoğu yapımda pompalanan toksik maskülenliğe karşı bir anlatı kuruyor da diyebiliriz. Peki neden defalarca izleniyor derseniz karakterlerimiz Shane ve Ilya'nın bakışları, suskunlukları ve beden diliyle çok fazla şey anlatması izleyicinin sürekli sahneleri yeniden izlemek istemesine yol açıyor. Her şeyi bize en baştan açık açık verilmediği için sürekli diziyi izleyip ya şu bakışı gördün mü ya bak şurada elini nereye koymuş gibi çıkarımlarda bulunuyoruz. Şimdi özetlememizi de yaptıysak artık birinci bölümü yatağa yatırabiliriz. Şimdi 2008 Aralık'tayız. Karakterlerimizden ilki İlya. Biliyorsunuz kendisi Rus. Sert ve kibirli görüşlü birazcık. Dışarıda sigara içmeye çalışırken kibar, Kanadalı diğer bir karakterimiz Shane rakip oldukları için tanışma sebebiyle İlya'nın yanına geliyor. Hemen ilk saniyelerde bağın kurulduğuna dair ilk işareti alıyoruz. Çünkü dikkat ederseniz İlya Shane gelmeden önce çakmağıyla cebelleşiyor. Bir türlü yanmıyor çakmak. Ta ki Shane yanına gelene kadar. Yanına geldikten sonra nedense bu çakmağın da yanısı tutuyor. Yani ben anlamadım. Çakmak bile yanıyor bunların çekimlerinden öyle değil. Bu olayın kasıtlı olup olmadığı dair herhangi bir onay bulamadım. Ama binlerce kişi bu detaya aşırı takılmış. Ya daha dakika bir gol bir hemen bir mikro detaya maruz kalıyoruz. Tabii bunları ilk başta fark etmek gerçekten çok zor çünkü ben bunu dördüncü izleyişimde fark ettim. Totalde 7 kere izlediğimi düşünürseniz ben bayağı geç fark etmişim. Shane ve Ilya konuşmaya başlıyorlar. Ilya'nın ilk başta surat ifadesi biraz sert. Ilya bu esnada aslında radarları açıp Shane'i incelemeye başlıyor. Shane'e göre daha kısa cümleler kuruyor. Sebebi de tabii ki dil sıkıntısı. Yani sanırım bu ilerleyen bölümlerde çok eleştirilen bir durum olmuş. Çünkü İlya'nın işte daha kısa cümlelerle iletişim kurduğunu yazmış. Ama adam Rus yani İngilizcesi de kısıtlı. Bence bu sıkışmışlık çok güzel yansıtılmış diye düşünüyorum. Benim bununla ilgili herhangi bir problemim olmadı. Baktı şeyin şimdi bir İlya iletişim kurmuyor çok falan. Ben gideyim artık içeriden beklerler moduna girince İlya tam o anda radarları kapatıp gülümsemeye başlıyor. Ben bu ilk gülüşü flört olarak algılamadım. Bu bence İlya'nın rahatladığına dair bir yansımaydı. Shane'in tehdit unsuru biri olmadığını, İlya'ya yaklaşırken ona karşı rol yapmadığını fark etti ve kontrolü bıraktı ve doğal haline döndü. Bu gülüşle de o anki tansiyonu düşürmüş oldu ikisi için. Yani sahneyi şöyle bir değerlendirirseniz şu gülüşe kadar biraz gerilimliydi, sonra da sakinledi. Şimdi soru şu: neden İlya radarlarını açtı? Çünkü neden açmasın? İleriki bölümlerde daha detaylı görüyoruz ama ilk bölümde bile babasıyla olan enerjisini düşünürseniz adam travma dolu bir aile geçmişine sahip. Bu tarz insanlar aşırı tetikte ve sürekli bir anlam arayışı içerisinde olabiliyorlar. Bu tetikte olma hali aynı zamanda da İlya'nın şeyinin bastırmış olduğu kimliğine de daha yoğun hissetmesine sebep olacak. O yüzden gidişat açısından önemli bir hissiyat aslında bunu. Bunu her zaman cebimizde tutmamız gerekiyor. Sonrasında işte sizi yendiğimizde bu kadar kibar olmayacaksınız diyor İlya Shane'e. Shane tabii ki rekabetçi kişiliğinden dolayı öyle bir şey olmayacak diye cevabı yapıştırıyor. Burada İlya'nın kafasına ilk tik atılıyor. İlk bluetoothlanmayı burada yapıyorlar artık birbirleri arasında. Sıradaki sahnede İlya ve Shane'in forma numaralarını görüyoruz. Rozanov 81, Hollander 24 olarak yazıyor. 81 numara neyi temsil ediyor derseniz Reddit'te işte her yerde gördüğüm şey şu:
81 numaranın tamamıyla biseksüelle yapılan bir çağrışım olduğunu yazmış herkes. Peki 24 neyi temsil ediyor derseniz Reddit dışında bununla ilgili çok bir şey bulamadım. 24 ne olabilir? Yani 81'de böyle bir anlam varsa 24'te de olmalı diye araştırdığımda Reddit'te bir kullanıcı şöyle bir şey paylaşmış. Demiş ki size 24 sayısıyla ilgili ilginç bir bilgi verebilirim. Brezilya'da 24 sayısının eşcinsellikle ilişkilendirildiğine dair bir kültürel çağrışım var. Bunun nedeni de eskiden orada oynanan bir yasa dışı bahis oyunu aslında. 24 o oyunda bir geyik sayısı ve Brezilya Portekizcesinde de eşcinsel erkekler için geyik kelimesi hakaret içeren bir kelime oluşturuyor. Bir milli takım oyuncusu da bu numarayı ilk kez 2022'de kullanmış ama genellikle Brezilya Futbol Ligi'nde oyuncuların %80'inden fazlası homofobi nedeniyle bu numarayı kullanmayı reddediyor demiş. Sonrasında spikerin İlya ve Shane hakkında tanıtımlarını da görüyoruz arka planda. İşte bunu şöyle değerlendirebiliriz. İlk bakışta karakterlerimizin yönelimiyle değil, toplum içindeki rolleriyle bizi tanıttığını biz düşünüyoruz röportajı dinlerken. Ama burada yönelimlerine de bir atıf var. Çünkü Shane için özet geçersek diyor ki dışa kapalı biri ama oyunu çok iyi okuyor diye söylüyor. Shane'i iki taraflı düşününce şundan dolayı mantıklı. Shane zamanla kendi kimlik karmaşasından çıkmaya başladığında İlya'ya duygusal anlamda destek olmaya başlayınca onu duygusal anlamda iyileştirmeye başlıyor. Yani oyunu ve kişiyi iyi okumaya başlıyor. İlya için de diyor ki insanları sinir etmekte üstüne yok. Rakipleri tarafından sevilmez ama takım arkadaşları çok sever diyor. Yani şeyini de içten içe deli edip süründürüp zamanla kendini sevdirdi. Bu da bir gerçek. Şimdi arada şöyle güzel sahneler de var. Sahneleri de kaçırmayalım. İlya'nın Shane'i sahadayken izlediğini ve Shane'in bunu fark ettiğini görüyoruz. İlya'nın buradaki bakışının hem rakibinin oyun stilini anlamak için hem de Shane'le olan enerjisini çözmek için olduğunu düşünüyorum. Hani aralarındaki çekim büyük evet ama unutmayalım dizinin başında onlar önce birer rakip. İlerleyen birkaç sahneden sonra da yine İlya'nın sahadayken Shane'e baktığını görüyoruz. Shane o esnada göz kontağı kurmuyor çünkü yanında annesi olduğu için iletişime kapalı bir duruşu var. Yani burada bile Shane'in toplum içerisinde bastırmış olduğu kimliğini bir atıf olduğunu düşünüyorum. Çünkü kendi gibi davranmıyor burada. Hani Shane tamamıyla el alem ne der modunda yaşıyor çoğunluk. Gidin bakın The Cottage bölümüne, en sonuncu bölüme. Kimliğini kabul ettikten sonra İlya ile olan konuşmaları, bakışları, davranışları daha kendinden emin. Hem kimliğini hem de ne hissettiğini tam olarak netleştirdiği için gayet düzgün ilerliyor. Şimdi ilk maçta Shane Hollander'ın yenildiğini görüyoruz. Bu arada çekimler efsane gerçekten. Çünkü birçok noktada paralel çekim var. Maç sonunda tokalaşırken işte İlya şimdi ilk adımı atıyor Shane'e ve ona seçmelerde görüşürüz diyor. Shane de afallıyor o sırada. Çünkü Shane henüz farkında değil ama İlya ufak ufak bir şeylerin farkına varmaya başlamış durumda. Ne olduğuna dair. Şey neden farkında değil? Onun kafa başka yerlerde çünkü o esnada o maçı kaybettiği için yeterince gergin. Aslında bu an tanışmalarından sonra hani kendi aralarındaki ilk sosyal temas ve duygusal kıvılcımın başladığı ilk an olarak görülebilir. Çünkü İlya aslında seçmelerde görüşürüz dediğinde sadece bir buluşma zamanı belirlemiyor. Shane'i bir sonraki karşılaşmada yine görmeyi gerçekten istediğini anlatıyor. Yani Shane de inşallah bir ara anlayacak. Göreceğiz. Sonra 6 ay sonrasına geçiyoruz. Haziran 2009'dayız. Lig seçmeleri için Los Angeles'talar. Bunu görüyoruz. Sonra takımlara seçilmişler. Çünkü formalarını görmeye başlıyoruz. Montreal Metros'a seçilmiş. İlya da Boston Raiders'a seçilmiş. Şimdi burada küçük bir duralım. Formalardaki logoların bir anlamlarına bakalım. Şimdi deniyor ki dizideki tüm takım logoları aslında bir hokey kulübünün logosu değil, aynı zamanda hikayenin ilişkideki rol metaforunu da simgeliyor. Yani bir takımın logosu biraz daha agresif, yukarı bakan bir figürü barındırıyorsa bu üst rol hissiyatını veriyor. Bakarsınız zaten Boston Raiders da direkt bu anlama uyuyor. Diğer bir yandan başka takım logosu daha kavisli, daha içe kapanık ya da alt odakta duran bir figürle ilişkilendiriliyorsa bu da altta olan rolü gösteriyor. Bakınız Montreal Metros da aynı şekilde bu figürü karşılıyor. Montreal Metros'un formasında M artı M harflerine oluşan bir bayrak var. Bu da bu kitabın
sahip olduğu romance kültürüne de açık bir gönderme yapılmış burada. Ben açıkçası Heated Rivalry'e kadar böyle bir kültürün olduğunu bilmiyordum. Bunu da öğrenmiş oldum. Zaten diziyi de izledikten sonra kitaplarının var olduğunu öğrendim. Başladığında hiçbir fikrim yoktu. Yine takım isimleri üzerinden küçük bir analiz yapacak olursak, şimdi Shane Montreal Metros'a gidiyor. Reddit'te bir kullanıcı demiş ki aslında Metros tam Shane'lik bir isim olmuş. Çünkü metroda her şey yer altında, kontrollü ve planlıdır diyor. Ki bunu okuyunca bana da çok mantıklı geldi. İlyada işte Boston Raiders dediklerinde Raiders ne demek? Raid baskın, saldırı, yağma demek. Bunu İlya ile eşleştirmek istersek açık açık isteyen, sınırları yeri geldiğinde zorlayabilen, isterse provokatif olan, kimliğini saklamayan olarak eşleştirebiliriz. Şöyle vurucu da bir cümle yapmışlar. Metro saklanır, Raiders alır, hikayede burada yanar demişler. Bu arada Reddit kullanıcıları cidden kafayı yemişler. Yani bu araştırma yaparken bu video için öyle detaylar yakalamışlar, öyle muhabbetler yapmışlar ki yani müthiş bir topluluk oluşturmuşlar, helal olsun. Bu arada Reddit demişken bir önceki videomda yorumlarda Hazal Kaya 1414 adlı kullanıcıyla birazcık yorumlaştık. Hani bir topluluk mu kursak, bayılana kadar Heated Rivalry mi konuşsak dedik. Yani arkadaşlar konuya eğilelim. Nerede bir topluluk kurabiliriz? Acaba Reddit'te Heated Rivalry Turkey diye bir başlık kurup biz de orada mı toplaşalım? Yani yorumlara yazın, tartışalım bu işi, yoksa biz üstesinden gelemeyeceğiz, bu beladan kurtulamayacağız. Ben size söyleyeyim. Şimdi sıradaki sahnede Shane'in anne ve babasının ortasında sanırım Metros'un takım patronu olabilir biriyle konuştuğunu görüyoruz. Normalde çekimlerde konuşan kişi aslında ekranın odak noktasında ve merkezde olur. Ama Shane anne ve babasının ortasında duruyor. Ortamdan kopmuş bir vaziyette o şekilde bekliyor. Sonra kameranın odağı Shane'e gittikçe yaklaşırken etraftaki insanların bir anda sesi yumuşuyor ve tam o esnada İlya'ya dönüp bir bakış atıyor. İkinci katta da tam olarak aynı şeyin içerisinde İlya. Bu esnada Shane'e olduğu gibi İlya'ya kamera zoom yapmıyor. Sahnede yavaşça İlya'dan uzaklaşıyoruz biz. Ve yine burada da konuşan kişinin arkası dönük. Burada Shane de İlya da konunun merkezinde olsalar bile ikisi o esnada farklı dünyadalar ve kameranın çekimleriyle bunu bize yansıtıyorlar. İlya'nın Shane'i düşündüğüne yani neredeyse eminiz ama Shane için aynı şeyi söyleyemeyiz. Bence Shane ilk sahnede İlya'ya bakana kadar en azından o kendi dünyasında ikinci seçilmesiyle ilgili düşünceler içindeydi. Çünkü unutmayın, Shane hala en başta tam olarak bir şeylerin farkında değil. Hani rakip oldukları için mi aralarında böyle bir kimya var, yoksa başka bir şey mi? İleride çözümlenmeye başlayacak bu durum. Bence dizinin en bağımlılık yapan kısmı da sürekli birbirlerini çok farklı alanlarda sürekli geçmeye çalışmaları. İşte rekorlarla, attığı gollerle, yani her şeyle. Bu rekabeti daha da kişisel hissettirmeleri daha da insanı bağlıyor ekrana. Shane çok net bir şekilde daha metodik bir taraf. Kitabına göre oynuyor, daha odaklı, olabileceği en iyi insan olmaya ve en iyi sporcu olmaya çalışıyor. İlya da tam tersi daha akışta yaşıyor. O anın enerjisi ne gerektiriyorsa onu yapıyor. Karşısına bir baskı çıkarsa da o baskıyı eşit ya da daha büyük bir güçle karşılıyor. Ve bu ikili hakkında sevdiğim şeylerden biri de bu. Çünkü ikisi de çok rekabetçi ve dizinin vermek istediği her kısmı çok güzel karşılıyorlar. İlya, Shane ona ne kadar üstüne baskı yaratırsa o da o kadar çok beslenip güçleniyor. Yani Shane ne kadar sert oynarsa İlya da o kadar sert cevap veriyor her alanda. Sanırım İlya'nın karakterinin bu kadar sevilmesinin sebebi de bu. Shane harika bir stereotip ama İlya karşısındaki kişinin enerjisini eşlemek için de harika bir dönüştürme biçimi yapmış burada kendine. Kim olması gerekiyorsa o olabiliyor. Bu da gerçekten dizide böyle bir tatlı bir nefes alma alanı yaratıyor bize. Bence bunu Shane de çok erken bir aşamada fark ediyor. İlk karşılaşmalarında biraz inkar ve temkin olsa da yine de onun böyle bir tarafı olduğunu Shane içten içe hissediyor. Şimdi artık Shane ve İlya'nın arasındaki o bol bakışlı, tansiyonu ve kimyası yüksek sahnelerden biri olan spor salonu sahnesine geldik. Şimdi Shane uyuyamadığı için spor salonuna iniyor. Benim burada şöyle bir düşüncem var. Shane'in kafasında bin bir tilki var, bunu okeyiz. İlya da onlardan biri. Spor salonuna inmesinin asıl sebebi İlya değil. Hala ikinciliğin verdiği hissiyatı geride bırakamadığı için uyuyamıyor. Çünkü biliyorsunuz Boston Raiders'a İlya birinci seçiliyor. Montreal Metros'a da Shane ikinci seçiliyor. Ve bu da hiç hoşuna gitmiyor Shane'in. Şimdi Shane bisiklete binmeye başlıyor ve bir bakıyoruz yanına kim geliyor?
Failure. Bu arada ben kitabını hiç okumadığım için bilmiyorum ama araştırırken gördüm. Normalde kitapta bu sahnede bir koşu bandındalarmış ama burayı bisiklet olarak değiştirmişler. Bence görsel olarak hem daha iyi olmuş. Yine bir kullanıcı da bu cevabı eklemiş ki normalde aslında gerçek hokey oyuncuları da ısınma ve soğumalarını bisiklette yaparlar. Bu konu o yüzden çok doğru olmuş bisiklete bağlamaları diye söylemiş. Shane uyuyamadığı için spor salonuna iniyor. İlya'nın da sonrasında oraya gelmesinin ikisinin zihninin aslında aynı frekansta olduğunu bize düşündürmeye başlıyor. Bir yandan birbirlerine yaşadıkları bu ezici çekimi anlamaya çalışıyorlar. Neredeyse telepatik olarak birbirlerini çağırıyorlar. O anda duygularıyla ve düşünceleriyle yüzleşmek yerine kendilerini spor salonunda zorlamaya çalışıyorlar. Bisikletin üzerinde sessiz bir şekilde yarışmaya başlıyorlar ve bu yarış metaforu ikisinin birbirine doğru gidişinin şiddetini temsil ediyor. Birbirlerine karşı bir mücadele içindeler ve bu onların aşk dili gibi bir şeye dönüşüyor. Birbirlerini tabii daha iyi tanımadan önce. Bu arada bu nasıl bir sahnedir kardeşim ya? Bu nasıl çekim, bu nasıl kimya? Bu kadar verilmez gözlerle, bakışlarla. Ben gerçekten böyle sahnelerde daha çok düşüyorum diziye. Şimdi tüm bu terli gerilimin ardından biraz küçük bir konuşma yapmak için ayna tarafına geçiyorlar. Öncelikle inanılmaz bir çekim açısı oluşturulmuş burada ayna üzerinde. Kamera bize sürekli aynayı gösteriyor ve bu ayna adeta iki ayrı hayatı aynı kadrajda bize gösteriyor. Çünkü bir yanda onların kamusal hayatı var. Hokey, işte takım, medya, imajlarını içeren hayatları diyebiliriz. Bir yandan da aslında özel hayatları var. Kimseye söyleyemedikleri, saklamak zorunda kaldıkları tarafları simgeliyorlar. Orada aslında bu iki taraflarını görmüş oluyoruz. Bu sahneler çok erken bir foreshadowing gibi çalışıyor. Ya sanki daha dizi baştan diyor ki bunlar iki ayrı yaşamlarını aynı anda taşımaya çalışacaklar ve bu hiç kolay olmayacak diyor. Aynı zamanda başka bir şey daha yapıyor. O anda birbirlerine söyledikleriyle aslında içlerinden geçenler aynı şey değil. Ama ayna sayesinde sen şunu hissediyorsun. Ben senden etkileniyorum. İşte gözümü kaçırmak istemiyorum. Seninle düşüncelerim sadece rekabetle alakalı değil diyor. Sahne zaten o kadar iyi yazılmış ve o kadar iyi oynanmış ki aynı olmasa da biz bu hissiyatları alırdık diye düşünüyorum. Ama o ayna o sahneye ekstra bir katman eklemiş. Gerilimi ve çatışmayı büyütmüş ve aralarındaki çekime ekstra bir katkı yapmış. Sahnenin devamında seçmenin sonucunu konuşuyorlar. Burada sinematografi çok önemli. İkisi de gördüğünüz gibi zıt renkler giyinmişler. Shane'in tişörtü tüm üst bedenini kaplamış ama İlya sadece müthiş askılı bir spor üst giymiş. Burada bile küçük bir ben atıf olduğunu düşünüyorum. Şimdi vücut dillerine de şöyle bir bakarsak İlya bacaklarını Shane'e doğru uzatıyor. Tavırları ve beden diliyle kendine güvendiğini ve baskın taraf olmaya hazır olduğunu zaten anlatıyor bize. Shane ise bacakları bükülü bir şekilde duruyor İlya'ya karşı. Kafası karışık ama bakışlarıyla istekli olmaya başlıyor. Sonra Shane'in gözünün İlya'nın bedeni üzerinde gezindiğini görüyoruz. İlya da bunu fark ediyor ve ben seni görüyorum dercesine su şişesini kasten bacaklarının arasına koyuyor. Shane şaşırıyor ama İlya'ya olumsuz herhangi bir tepki vermiyor. Bana göre bu sahne şunu simgeliyor. İlya'nın daha ileri gidip gitmemesi gerektiğine karar vermesi için bu sahne büyük bir fırsat oluşturuyor. Çünkü İlya artık ondan sonra başlıyor yavaş yavaş Shane'e koşmaya. Shane ile İlya sohbet esnasında tabii bolca göz göze geliyorlar ve İlya bakışlarıyla gel bana koş bana dese de Shane içindeki çatışmayı, heyecanı, utancı gözleriyle yansıtmaya başlıyor ve resmen bir ara gözlerini yere düşürerek ona öyle baktığı için özür diliyor, utanıyor kendinden. Sonraki sahnede de İlya Shane'e kendi su şişesini uzatıp içmesini istiyor ve o esnada İlya fiziksel anlamda ilk kurşunu atıyor, su şişesini verirken parmaklarıyla ona dokunuyor. İlya şu an yokluyor. Eğer burada bir dur görmezse İlya işi bir üst seviyeye çıkaracak. O yüzden İlya Shane'i test ediyor. Shane'in nasıl rahat olabileceğini anlamaya çalışıyor. O esnada çekimin çok farkında ama Shane'i ürkütmemek için incelikli davranmaya çalışıyor. Shane biraz suyu içiyor ve sonra İlya diyor ki daha fazla iç. Shane ne yapıyor? Tabii ki de itaat edip biraz daha içiyor. Bu bile ilerideki ilişki rollerine büyük bir atıf ve sonra yine şişe üzerinden son bir temas daha gerçekleşiyor ve tabii ki de İlya göz kırpıyor. İlya genel olarak bu sahnede diyor ki gel
Kafandaki karmaşık soruları beraber çözelim. İhtiyaç duyduğun cevaplar bende diyor. Ayrıca su şişelerini paylaşmalarına teknik olarak biraz öpüştükleri anlamına geliyor. Ben size söyleyeyim. Sonraki sahnelerde İlya, abisi Alexey ve sonrasında babasıyla yaptığı bir telefon konuşmasını görüyoruz. Bu ara sahneler bence İlya'yı daha farklı yönünü tanımamız açısından iyi. Çünkü İlya aslında buralarda bambaşka biri. Gerçekten öyle konuşmasıyla, tipiyle, gözleriyle çok başka biri. Sonra artık maçlı sahnelere geliyoruz. Ateşli rakiplerimiz bir maçta karşı karşıya geliyorlar ve bu maçta bu sefer de İlya kaybediyor. İlya'nın mutsuz olduğunu gösteren bir çekim var. Bu çekimin paraleli de bölümün ilk başında Shane için yapılmıştı. Yani bunu akıl eden yönetmen, vallahi senin alnından öpüyorum. Müthiş bir kombinasyon bu ikisi. Evet, şimdi yine tokalaşma anına geliyoruz maç sonrası. Bu sefer ilk adımı Shane atıyor. Shane İlya'ya diyor ki el sıkışırken Ekim'de görüşürüz. Ama bilmiyor ki aslında yine kontrol İlya'da. Çünkü İlya atmak istediği adımı atıyor ama tabii daha Shane bunu bilmiyor. Neden? O kadar çok beklemek istemediği için fotoğraf çekimi organize ediyor beraber. Date organize ediyor adam, yani adını koymadan. Bu reklam çekiminin sahnesinde aralarındaki bağın ve ilişkinin artık yavaş yavaş gelişmeye başladığını görüyoruz. Aslında hani o kadar çok sahne var ki geliştiğini gösteren. Bazen ilkini, öncesini, sonrasını unutabiliyorum ama bu önemli sahnelerden biri. Birbirlerine yaklaşmaya başlıyorlar. İşte ciddi kalmaya çalışıyorlar ama yapamıyorlar. Gülmeye başlıyorlar sürekli. Ama tabii ki de ilk gülmeyi kim başlatıyor? İlya dizinin en başından beri bazen çok kibirli, işte umursamaz bir imaj çiziyorken Shane ile birlikte olduğu sahnelerde daha özgür ve gerçek hissettiği apaçık belli oluyor. Çünkü diğer sahnelerde oluşturmaya çalıştığı maço adam hali genellikle geride kalmış oluyor. O an sadece eğlenmeye baktığı çok belli oluyor. Yani ve gerçekten de eğleniyor gözüküyor. Ve Shane de tabii ki de artık dayanamayıp bu eğlencesine eşlik etmeye başlıyor. Daha önceki sahnelerde de Shane hep aşırı ciddi, işte kariyerine kilitlenmiş, sanki yarıştan başka bir şey düşünemeyen biri olarak görüyoruz. Ama burada ikisinin de artık gevşediğini fark ediyoruz. Dedim ya, aslında ilk randevuları gibi. Çünkü kendi sahnenin ilerleyen anlarında söylüyor. Reklama Shane'in eklenme fikri İlya'dan çıkmış çünkü. Aralarındaki rekabet dinamiğinde beyefendi kendine doğru kullanmış. Shane'i tekrar görmek için sinsi bir yol bulmuş. Çok güzel sahne geçişleri var. Mesela burada işte ben söyledim organize etmelerini deyince Shane hı diye kala kalıyor ve o kala kalma da annesiyle olan konuşmada da devam ediyor. Çünkü şaşırıyor. O anda takılı kalıyor. Yani o esnada da yani şu yavrum da ne darlıyor anası yani. Tamam, senin oğluşun bir numara ha. Reebok'ta giyecek, Rolex'e takacak. Tamam yani, sal artık şu çocuğu. Neyse, arada çizgimden çıkıyorum, kusura bakmayın. Şimdi geldik artık tansiyonun daha da yükseldiği diğer kısma. Rivalry'deki duş sahnesi şöyle bir bakınca cesur ve hızlı bir fiziksel temas gibi görünse de daha derinlemesine düşündüğünüzde bu kadar basit değil. Burada yaşananlar sadece bir yakınlaşma sahnesi değil, artık ikisinin de eşiği geçtiğini gösteren sahneler. İlya artık Shane'e son kurşununu burada atıyor. Shane'e de ilk defa "Ya ben bunu istiyor muyum? Hissettiklerim gerçek mi? Doğru olan bu mu? Doğru kişi İlya mı?" sorularını sormaya başladığı an olarak görüyoruz. Bu noktaya gelene kadar İlya'nın yaptığı tek şey flört etmek değil. Sistemli bir sınır yoklaması yapıyor. Tüm o bakışlar, belirsiz mesafeler, ortam yaratmalar, bunların hepsi birer test. Duş sahnesi de tüm bu testlerin finali. Bu testin sonu İlya için tamam mı, devam mı oluşturacak. Ortak bir alandalar. Birinin her an girebileceği bir mekandalar. İlya ciddi anlamda risk altında bu test için ama yine de geri durmuyor. İlya karşılıklı yaşananlardan anlıyor ki Shane de artık bu işin içinde. Shane burada olmaz repliği var biliyorsunuz. Bu replik bir reddediş değil. Bu bir koşul koyma. Yani Shane hayır demiyor. Sadece burada olmaz diyor. Yani arzu var, istek var ama bulunduğu ortam sebebiyle, ki biliyorsunuz Shane el alem neden modunda yaşamayı seviyor. Bu yüzden de burada sahnenin gücü tam olarak çıkıyor. İlya da bu sınırı zorlamıyor daha fazla ve geri çekiliyor. Shane'in reddini uzatmadan kabul ediyor. Duş sahnesinden hemen sonra gelen soyunma odası anı da bu sahnenin duygusal ağırlığını pekiştiriyor. Şöyle pekiştiriyor. Shane'in sahnedeki davranışı en az İlya'nınki kadar önemli. Çünkü Shane sonrasında kaçabilecekken kaçmıyor. Aceleyle de çıkmıyor. Giyiniyor, toparlanıyor, düzenleniyor. Ya muhtemelen İlya gelene kadar o kıyafetlerini tek tek falan katlamış olabilir. Hatta dikkat ederseniz Shane İlya'nın çıkmasını bekliyor. Onun çıktığını anlayınca da ayakkabıyla uğraşıyormuş gibi yapıyor falan. Elinden düşürüyor. Yani çok inanılmaz tatlı bir sahne. Komik ama şu da var. Bu hareket Shane'in yaşadığı git gel ve duygu yoğunluğunu mükemmel bir şekilde gösteriyor. Aslında yaşanan ve yaşanma ihtimali olan her şeyi istiyor
Ama bunu kendi itiraf edemiyor. Bu yüzden de havalı durmaya çalışsa da başaramıyor. Shane'in bu yaptığı kaygı düzenleme davranışı olarak da okuyabiliriz. Shane paniklemiyor. Sadece yaşadığı duygu iniş çıkışı sebebiyle ortamda İlya'ya kaptırdığı kontrolü geri almaya çalışıyor. Bu da onun pasif değil, sadece temkinli biri olduğunu gösteriyor bize. Birbirleriyle konuşurlarken İlya'nın Shane'i izlerkenki ifadesi sahiplenici bir yerden değil, tamamıyla şaşkın ve yumuşak bir yerden. Bu seni istiyorum bakışından ziyade seni anlıyorum tarzında bir bakışı var orada. İlya da aslında duştan apar topar ve aceleyle gelmeyerek de bu noktada Shane'e bir zaman tanıyor. Sonuçta burada olmaz dedi ama hemen nerede olacağını öğrenmek için arkasından çıkabilirdi ama gitmedi. Küçük tatlı bir detay var burada. İlya duştan çıktığında aslında hızlı hızlı yürüyor. Shane'in orada olduğunu görünce bir an duraksayıp yavaşlamış gibi yapıp hafif bir geriye gidiyor. Sahnenin genelinde anlattığı şu: İlya istediğini hemen almak yerine karşısındakinin hazır olup olmadığını hayatının merkezine koyuyor. İlya ve Shane arasındaki oda numarası alınması diyaloğundaki atışmalar da çok tatlı. İşte kapıyı açabilirim diyor Shane. İşte ben de kapıyı çalabilirim diyor İlya. Böyle tatlı bir diyalogları var. Bu diyalog yalnızca tatlı olmaktan da ziyade şunu aslında biraz betimliyor. İlya bu tarz buluşmalarda tecrübeli ama tabii ki de Shane değil. Zaten Shane o kadar deneyimsiz ki yani buluşmayı beklerken takım elbise giyiyor yani. Bu kadar tatlı bir şey olamaz. Neyse, genel kabulümüz şu: eğer ilk adımı İlya atmasaydı Shane de bu eşiği tek başına geçemeyecekti. Ama İlya sınırı da gereğinden fazla zorlasaydı Shane bu sefer tamamen kapanacaktı. Reddit'te bu duş sahnesi için çok güzel bir özetleme yapmışlar. Ben de bu cümleyi sevdiğim için direkt aktarmak istiyorum. Bu sahne yalnızca birbirinden etkilenen iki kişinin birbirlerini savunmasız gördüğü bir andan ibaret değil. İki kişinin risk, rıza ve kontrol arasında ilk kez dürüstçe durabildiği bir anı oluşturmuşlar ve belki de bu yüzden bu sahne en çok tekrar eden ve izlenen sahnelerden biri demişler. Güzel bir bakış açısı, ben sevdim, o yüzden de sizlerle de paylaşmak istedim. Artık biliyorsunuz oda numaraları alındı. Shane'in odasına ışınlandı. Çünkü kendisi takım elbise falan denemeye başlıyor. Öyle ne yapacağını bilmiyor. Ama bu sahneye baktığınızda Shane'in ilişkiye başladığına ne kadar genç ve deneyimsiz olduğuna inandığımız anlardan birini oluşturuyor. Bu sahnede deneyimsizlik ve heyecan Shane'in saçma sapan takım elbise giymesiyle müthiş verilmiş bence. Çünkü Shane muhtemelen gerçekten hoşlandığım birini etkilemek için uygun bir randevu kıyafeti acaba ne diye düşündü ve aklına takım elbise geldi diye düşünüyorum. Biri de Reddit'te demiş ki aslında hokey oyuncuları düşünüldüğü zaman sadece iki şeyden birini giyerler. Ya spor kıyafeti ya da ödül zamanlarında giyilmek üzere bir takım elbise. Yani Shane de Shane olduğunu düşünürsek bunun ötesini düşünmemiş olabilir. Başka bir seçeneği olmadığında takım elbise giymek istemiş olabilir diyor. Bu da çok güzel bir bakış açısı. İlya Shane'in odasına çıkarken Shane'in annesiyle asansörde karşılaşıyor. İlya normalde hiç panik olmuyor gibi gözüküyor. En azından annesinin yüzüne karşı. İşte Shane'in annesi de diyor ki ben de aşağı inmeye çalışıyordum falan. O diyor ki ben de yukarı çıkıyorum falan. O esnada tam böyle şey yapacakken İlya'nın yüzüne şlak asansör kapanıyor ve İlya asansör kapısı sayesinde ortamdan kaçıyor. İlya da salakça bir gülümsemeyle paçayı kurtarıyor ama aslında orada biraz tedirgin oluyor tabii ki. İlya ve Shane artık odadalar ve ne olduğunu zaten biliyorsunuz. Oralara girmeyeceğim. Fakat burada başka küçük birkaç detay vereceğim. Şimdi görenler olmuştur belki, görmeyenler için de TikTok'ta Heated Rivalry'nin Intimacy koordinatörüyle bir röportaj yapılmış ve bir kısmına ben de denk geldim. Intimacy koordinatör nedir derseniz, filmlerde, dizilerde yakınlaşma sahneleri çekileceği zaman bu kişiye danışılıyor. Taraflar açıkça nasıl rahat edebilirler kendilerine, bu danışana onu söylüyorlar ve bu sahneyi ona göre revize ediyorlar bir kendileri rahatsız olduğu bir durum varsa. İki tarafın da sınırlarının ihlal edilmemesi ve herhangi bir farklı duruma maruz kalmaması için böyle bir danışman tutuluyor. O danışmana soruyorlar işte yakınlaşma sahnelerini nasıl buldunuz diye. Bu sahneler için öncesinden çok detaylı provalar yapıldığını, gördüğümüz sahnelerdeki birçok şeyin öncesinde noktasından virgülüne kadar simüle edip yazıldığını, çok 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 spesifik olduğunu ama yine de senaryoyu ilk gördüğünde çok şaşırdığını söylemiş. Bir kadın olarak düşündüğünde sahnelerin çok duygusal ve çok güzel yazıldığını söylemiş. Bu da güzel küçük bir bilgi. Bence bu güzel bilgi bize şu kapıyı da açabilir. Kadınlar neden bu diziye bu kadar bağlanıyorlar? Bunu da bir kadının ağzından duymuş oluyoruz. Sonuçta çeken biri bu sahneler hakkında böyle diyorsa bizim de etkilenmemiz normal. Sonraki sahneye geçiyoruz artık. Shane YouTube'da takılıyor, izlediği içeriklerle ilgili falan bir bakıyoruz. Arada tabii İlya'yı da takip etmeye
etmeye başlamış. O da röportajlarını falan izliyor. Belki de önceden de yapıyordu, bilmiyorum. Sonra Shane'in işte anne ve babası yemek yediği bir sahneye geçiyoruz. Orada da YouTube'la ilgili bir mevzular var. İşte Shane diyor ki YouTube'da bir şeyler izliyordum, daldım. İşte o yüzden biraz geciktim diyor. Babası soruyor, what's the YouTube? Amcam ya. Karın diyor bak ben de bir şeyler izliyorum diye. Hiç demedim mi sana ben YouTube bir şeyler izliyorum. Yani hiç haberin yok dünyada. Çok da tatlısın neyse. Sahnenin bir yerinde YouTube'daki videolardan bahsederken Shane şöyle bir cümle kuruyor. Şaşırtıcı arkadaşları olan hayvanları izledim. Mesela bir kaplanla ayı, işte inekle ördek falan diye devam ediyor sahnede. Kaplan ve ayı örneğinin boşu olduğunu düşünmüyorum. Çünkü burada ince bir şey var. Çünkü kaplan Japonya'yı yani Shane'i, ayı ise Rusya'yı, bence İlya'yı temsil ediyor. Sonraki sahnelerde de annesi İlya'ya kaydırıyor işte şöyle çocuk böyle çocuk yok öyle yap böyle yap falan diye. İşte ana anlayabiliyor neler yaptı bir bilsen hanacığım. Neyse dağılmayalım. Yine ilerleyen sahnelerde İlya Shane'in Fransızca röportajını izliyor yatarken. Bu sahne aslında şundan dolayı önemli bir sahne. İlya orada işte onu böyle taklit etmeye çalışıyor gibi bir şey yapıyor falan. Ama İlya da orada şunu anlamıyor. Shane'in de bir kişisel mücadelesi var spor içerisinde. Çünkü şöyle bir durum varmış. Ben de bunu okurken gördüm. Normalde bize altyazıda görmediğimiz bir şey daha soruyormuş orada röportajda. İşte normalde diyor ki işte sen Serena Williams ve Tiger Woods'la karşılaştırılıyorsun. Hani anlıyor musun ne demek istediğimi diye bir soru soruyor. Ama Shane bu sorudan rahatsız oluyor. Suratının ifadesinden. Çünkü normalde birazcık böyle tatlı böyle gülümseyerek yaparken bir anda o sorudan sonra düşüyor. Çünkü o sorunun üstü kapalı olarak bir ırksallaştırma, bir ötekileştirme tonu olduğu söyleniyor. Ve Shane de aslında illa bir Asyalı hokeyci olmak, öyle görünmek istemediği için, herkes gibi bir muamele görsün istediği için burada bir düşüyor. Ve bu sahnede de aslında görüyoruz ki İlya da Shane'in oradaki mesajını anlamıyor. Zaten ilk başlarda birbirlerini anlamadıkları çok nokta var. Bu sahnede İlya'nın işte Shane'i kusursuz altın çocuk gibi görmesi, onu gerçekten anlayamaması ile ilgili bir vurgu olduğunu ancak okuma yaparken öğrenebiliyoruz. Çünkü birbirlerini anlamadıkları bir noktadalar bu zamanlar içerisinde. Shane de İlya konusunda neyden habersiz? Shane de İlya'nın ailesinin ona oluşturduğu baskıdan habersiz. Yani bütün aile kavramlarının kendi ailesi gibi iyi olduğunu düşünüyor ama aslında bambaşka bir dünya var dışarıda. Şimdi Nashville All-Star maçındayız. Shane ve İlya'yı röportaj için masada görüyoruz. İlya'ya upuzun bir soru soruluyor. Tabii İlya bu soru karşısında apaçık yani geriliyor ve heyecanlanıyor. İşte muhtemelen dili bariyeri yüzünden ilk başta olduğunu düşünüyoruz. Şimdi bu sahnede şöyle bir şey var. İlya'nın işte onu canlandıran oyuncunun performansında en sevdiğim şeylerden biri, stres anlarında gözlerini çok küçük bir anlamlı bir hareket yapıyor. Böyle sağa sola kaydırıyor, ileri geri tarayan böyle bir bakış yapıyor. Sanki bulunduğu ortamı sürekli analiz eden birine dönüşüyor. Bunu da net ilk defa bu sahnede görüyoruz. Shane de burada İlya'nın söylediğinden önce zaten bu beden dilindeki ipuçlarını çözüyor ve hemen devreye giriyor. Ama şöyle bir parantez, bu göz hareketlerini sonra geriye doğru izlediğimizde Shane'in annesine yakalandığı zamanki asansör sahnesinde de görüyoruz. Shane'in odasına çıkarken karşılaştığı kadının annesi olduğunu fark edince stres oluyor. Gözlerine kısa bir süreliğine böyle kaymaya başlıyor. Bu hareketin küçük bir versiyonunu da genellikle ailedeki telefon konuşmalarında görüyoruz yoğun olarak ama en yoğun hali aslında babasıyla yaptığı karşılıklı konuşmalarda var. Orada gerçekten gözler sürekli böyle dönüyor ve sürekli oradan bir travmayı anlıyorsunuz. Çoğu zaman bu göz hareketlerini İlya'nın işte İngilizce anlamamasıyla bağdaştırıyorlar ama asıl önemli nokta bağdaştıramamak değil, onun bunaldığı ve tetiklendiği anlarda ortaya çıktığı bence. O yüzden bu sahnede İlya'nın gözleri bu şekilde hareket etmesi de çok anlamlı. Burada sadece dili bariyeri anlatılmıyor. Artık orada bir travma gösteriyor bir bedende kendine. Biz de bunu anlıyoruz. Şimdi Shane İlya'nın rahatsızlığını anlıyor. O yüzden ipleri devraldığını belirten ve dizide ikonik artık olan bir hareketi yapıyor. O küçük tatlı ayak vuruşlarını yapıyorlar. Muhtemelen bu hareket o esnada aslında Shane için gerçekten müthiş bir olay. Müthiş büyük bir hareket. Çünkü herkes onlar bu kadar diplerindeyken, onları bu kadar izlerken bu hareketi yapması kendi duyguları açısından müthiş bir ilerleme. Sonra görüyoruz artık Shane kontrolü devralıyor. Sonra İlya'ya bakıyoruz. Küçük bir çocuğa dönüşüyor orada. Çünkü dizide çoğu sahnede çok güvenli duran İlya burada kesinlikle öyle değil. Burada şöyle bir durum var. Birazcık daha derinlemesine bakacak olursak bu sahneye, aslında farkında olmadan birbirlerinin eksik yanlarını kıskandığını da temsil ediyor bu sahne. Çünkü İlya Shane gibi akıcı ve etkileyici konuşabilen biri olmak istiyor. Shane de İlya kadar dışa dönük ve özgüvenli biri olmak istiyor. Bir bakıma aslında
bir madalyonun iki farklı yüzü gibiler. Bu sahne için şöyle güzel tatlı bir bilgi daha var. TikTok'ta görüntü yönetmeni olan bir tane Valentina V diye bir kadına denk geldim. İşte TikTok ve Instagram'da bazı sahnelerin böyle sinematografik incelemelerini yapıp anlatıyor. Bu sahneyle ilgili de güzel bir şey paylaşmış. Kendisi diyor ki bu basın toplantısı sahnesinde işte orada bir insan ordusu olduğunu hissediyorsunuz. Işıkları da görüyorsunuz ama kimseyi görmüyorsunuz. O sahne için fazla figüran sağlayamadıkları için bütçesel sebeplerle o sahnede tamamıyla anlatılmak istenen şeyi İlya ve Shane'e doğru çevirmişler. Masanın altındaki o anı yakalamışlar ve daha fazla insan göstererek odağı dağıtmak yerine daha fazla Shane'e ve İlya'ya odaklanmamızı istemişler. Bu şekilde bir sahne oluşturmuşlar. Sonra klasik yine rakip olduklarını asla unutmayalım diye yine harika maç sahnelerini sıkıştırmışlar. Ve burada 3. bölümde kendi hikayesini dinleyeceğimiz Scott Hunter'la tanışacağız. İlya Shane'e oda numarasını söylerken birkaç cümle sonra diyor işte Rosanna senden ne istedi? İşte küçük de bir sırıtıyor dikkat ederseniz. Biz tabii sonradan anlıyoruz ama bu çakal bence net anlıyor. Orada burada istediği kadar desin ben duymadım diye. Muhtemelen dikkatli olsunlar diye de ben yan odadayım diye bir bilgi geçiyor diye düşünüyorum. Yine çeşitli mevzular dönüyor. 1221 numaralı odada buluşuluyor. Biliyorsunuz zaten yaşananları ve artık o akşam WhatsApp'a mı geçsek diyerekten telefonlar alınıyor. Her yerde okudunuz, duydunuz biliyorum ama ne oluyor? İlya Shane'i kendi telefonuna Jane diye kaydediyor. Shane'in telefonuna da kendi ismini Lily olarak kaydediyor. Resmen kendi isimlerini fonetik olarak daha kadınsı hallerini seçip yapmışlar buraya. Benim de çok hoşuma gitti. Ben bunu çok geç keşfettim. Okumasam da anlamazdım bu arada. Şimdi artık yavaş yavaş bölümün sonuna geliyoruz. Las Vegas'tayız ve yılın çaylağı ödülü verilecek. Tabii ki de adaylarımız kim? İlya ve Shane. Shane ödülü kazanıyor. Ama görüyoruz ki İlya ortalarda yok. Shane çaktırmadan da olsa İlya'yı arıyor ve Scott ile muhabbet ediyorlar. Scott Reis tabi burada Shane'i İlya konusunda yoklamaya devam ediyor. İşte senin Rozanov nerede falan bilmem ne. Çocuğu sal artık ya kardeşim sen de anlıyoruz işte. Yoklamaya çalışıyorsun. Yani sizin abinizim yardımcı olurum demeye çalışıyorsun ama bir dur. Şimdi sonra Shane geziniyor tabi. Sonra bir bakıyor ki İlya çatı katında. Shane kabul etmese de sarhoş ve sinirli bir şekilde çatı katına çıkıyor. Çünkü bütün gün İlya'yı görmeye beklemiş. Göremediği için de hayal kırıklığı olmuş ve bu yüzden de sinirli. Ama İlya da çatı katında bambaşka bir ruh halinde yaşıyor. Çünkü zihni çoktan Rusya'ya hazırlanmış durumda. Anlıyoruz çünkü diyor ki işte 3 gün sonra eve döneceğim diyor. Amerika tabii daha rahat ve daha özgür ama Rusya'da tabii kendini oraya ait hissetmediği için gidecek olmanın ağırlığını çoktan taşımaya başlamış. Bu yüzden de mutsuz olarak görüyoruz onu. Her zamanki gibi işte İlya Shane'le uğraşarak bu gerilimi bastırmaya çalışıyor ama bu kez Shane'den beklediği tepkiyi alamıyor. O yumuşak tepkiyi göremiyor. Çünkü ikisi de gergin bu sefer. Çünkü içinde bulundukları durumu tam olarak ne olduğunu hala anlayabilmiş değiller. Yani biz ne yapıyoruz? Tamam bir şeyler yaşıyoruz ama bunun sonucu nereye varacak? Hiçbir fikirleri yok. Daha tecrübeli gibi gözükse de bu işlerde bu onun aşk ve romantizm anlamında yaşadığı ilk deney. Yani onun tarafında da bu bir tür tecrübesizlik diyebiliriz. Sahnedeki gerilimi besleyen şey de bu ikisinin bu tecrübesizlik ve arada kalmışlık hissi. Sonra İlya 3 gün sonra işte Rusya'ya gideceğini söylüyor ona. Şey işte ne güzel diyor falan ama burada İlya'nın ne demek istediğini şeyin hiç anlamıyor. Yani İlya'nın ifade çok net yani beni anlamıyor diyor o esnada. Ardından da şeyin işte şey diyor yani düşündüm de biz böyle deyip duraklıyor. Böyle bir cümle kuruyor. Bu kısım şu şekilde karmaşık. Çünkü şeyin ne söylemek istediğini kendi de bilmiyor. Yani bir cümleye başlıyor ama o da bilmiyor ne istediğini. Fiziksel olarak bir şey yaşamış olabilirler ama İlya'dan net bir ilgi ya da adım göremediği her an Shane'in kafası daha fazla karışıyor ve şunu düşünüyor. Tamam bizden bir şey olmayacak herhalde ya sadece biz arkadaş olacağız galiba diyor. O cümleyi kurarken duraksıyor ve bakışları da şunu düşündürüyor. Yani acaba Shane arkadaş olarak mı görüyorum mu diyecekti yoksa bizden bir şey olur muydu bunu düşünüyorum mu diyecekti diye düşünüyoruz. Ama Shane bile daha buna karar vermemişken biz bile anlamıyoruz. Şimdi bu belirsizlikle tabii Shane geri çekiliyor ve o tanıdık kibar Kanadalı moduna geçiyor. Elini uzatıyor. İşte önümüzdeki sezon görüşürüz diyor. Kendi içinde o esnada aslında şunu kabul ediyor. Tamam yani ben bu adamla herhangi bir şey yaşamayacağım, olmayacak. Biz arkadaşız bitti. Elimi sıkayım tokalaşayım gideyim yoluma bakayım diyor. Ama İlya tabii ki de bu görüntüye dayanamıyor ve Shane'i öpüyor. Shane karşılık veriyor ama
anksiyetesi tavan yapıyor esnada. Çünkü zihni zaten karma karışık, sarhoş. Bir de o hareketi olunca daha da dağılıyor ve İlya'yı orada bırakıp gidiyor. İlya arkasından o da sanki hiçbir şey olmamış gibi işte önümüzdeki sezon görüşürüz diyor. Ama karşılık da alamayınca bu sefer Hollander diye arkasından bağırıyor. Ki ben bu tonu bir yerden hatırlıyorum. Aynı seslenişi 4. bölümde, Rose bölümünde duyuyoruz. O tonlama dümdüz bir seslenişte, resmen gitme diyor yani. Bu ilk Vegas sahnesindeki yanlış anlaşılma ikinci Vegas sahnesindeki yaşananlar kadar ağır. Çünkü Shane İlya'yı anlamıyor, İlya da Shane'i anlamıyor. Duyguları karma karışık ve tek bildiği şey bu. İlya ile birlikte olmak istiyor ama sadece bunu zihninde tam olarak netleştiremiyor. Bu kadar. Şimdi artık İlya'yı çatı katında yalnız bıraktığımıza göre 1. bölümünde biz sonuna geldik. Hem biraz sahnelere baktık, biraz yorumladık ve sohbet ettik. Bugün de bu beladan kendimizi kurtaramadık gördüğünüz gibi. Buradan İsviçreli bilim adamlarına sesleniyorum. Gelin şu kafamızın içini açın. Bakın biz niye bu kadar bu diziye takıldık kaldık. Yani bu araştırma için gönüllü bir sürü insan bulurum. Siz yeter ki kabul edin. İsviçreli bilim insanlarını da videomun yorumlarına bekliyorum. Peki sizin bu video ile ilgili düşünceleriniz ne? İstediğiniz derin analiz şelalelerinde gezebildiniz mi bu videoda? Devamını yapalım mı? Eğer devam derseniz bu videoya hem yorumlarınızı hem beğenilerinizi bekliyorum. Hazır oralara da tıklamışken abone olursanız da müthiş olur. Videolarımıza daha hızlı ulaşır. Dizinin 2. bölümüyle ilgili sizin de bir düşünceleriniz varsa beni TikTok'tan, Instagram'dan, mailimden her yerden darlayabilirsiniz. Sonraki videoya da sizin varsayımlarınızı eklersek burada kolektif bir çalışma çıkarmış oluruz. O yüzden bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.